olsa. Bir yerden bir yere ayakkabıyla gidiyorsan orası uzaktır. Geldik. Bugün size mutfağımın kapılarını açamadım. Zeytinyağımı göz kararı koyuyorum. Ben de bazı replikleri göz kararı ezberliyorum. Bıyıklarım terledi, çok özür dileyerek. bir bilgiyle doğuyorlar. Can'a yeni güncelleme geldi bu gece. Bak baba, annemin süt elinin aynısı. Hayatımda tanıdığım en delikanlı kadın arkadaşımın yanına gidiyoruz. Hadi diğerlerinin hakkını yemeyeyim. En delikanlı kadın arkadaşlarımdan birinin yanına gidiyoruz. Yemek yapacağız. Çok eğlenceli bir bölüm benim için. Çünkü mutfakta geçecek. Büyük sürprizlerle karşılaşacağımıza inanıyorum. Eğer yemek yapmayı hobi olarak sahiplenirsem çok mutlu olacağım. Çünkü evde yapabileceğim bir şey. Benim için bir yerden bir yere ayakkabıyla gidiyorsan orası uzaktır. O yüzden evde yapabileceğim bir hobi beni çok mutlu eder. Pandemide eşime sürpriz yemek yapmıştım. Çok sevdiğim abim Ömer Durak yemek konusunda büyük bir üstattır. Avukatlıkta olduğu kadar en az. Ömer Durak'ın tarifiyle karıma bir akşam yemeği hazırladım, bir sofra hazırladım. Onu da görüntülü konuşmayla yapabildim ve Ömer Durak'ı çıldırttığımı hatırlıyorum yani. Şimdi Ezgi Mola'yla yapacağım. Bir de bir şey itiraf edeyim. Bir sürü arkadaşım bundan ötürü alınabilir bana ama hani bazı programlar oluyor ya, ev ziyaretleri, eve gidiliyor, kapı çalınıyor, çok heyecanlanılıyor falan, sonra kapı açılıyor. Sonra içeride kameraman var. Yani bu ve bunun gibi şeyler televizyonda bana çok tuhaf ve saçma geliyor. Tıpkı talk show'cuların sürekli gülmesi gerektiği gibi. Böyle mizansenleri çok sevmiyorum. Bu işte de hiçbir mizansenimiz yok. Biz konuğumuz belli oluyor, ne yapacağımız belli oluyor, o kadar. Onun dışında belli olan bir şey olmuyor. Geldik. Geldik. Canım. Sevgili arkadaşlar, bugün size mutfağımın kapılarını açamadım. Mutfağım küçük Kapısı yok. olduğu için, kapısı da yok orada. O yüzden de dedim ki bizim mekanımız. Hani burada rahat rahat, havada çalışalım. Müthiş. Anımız olsun birlikte. Yaza uygun bir zeytinyağlı barbunya yapın. Ve bayılırım. Görünce ağlayan tepki değil ben. Şuraya başladım. Dır bayılırım barbunyaya. Şaka değil, Gerçekten mi? bayılırım. Ay çok sevindim. Ve kayınvalidem inanılmaz barbunya yapar. Evet, yani o yüzden... Buradan kayınvalidene de selamlarım. Öğren. Senin kamyon mu dedin? Büyük araçlar kullanmanı. Ya çok seviyorum Sarp. Ne kullandın şimdiye kadar? Yani şöyle bir ekskavatör kullandım. Ben ekskavatörü 4,5 yaşındaki oğlumdan geçen sene öğrendim. Gerçekten mi? Evet. Ya öyle uzun kullanmadım. Kullandım dediysem yanlış bir şey söylemek istemem. Sadece biliyorum. Tamam. Ondan sonra bir de tır hastalığım var. Çok seviyorum. Ya şey gibi, mesela kimin ne aracı varsa herhangi bir araç ama ben onu bir tır kullanmak istiyorum. Nasıl kullanılıyor? Ben onları bir tır mı bir tur mu kullanmam? Bir tur ve tır, ikisi de olur. Bir de kendi YouTube kanalım için drift atmıştım tırla. Öyle bir tecrübem oldu. Tırla drift atmak mı? Hı hı. Tırın dorse dolu mu? Yok canım, arkada dorse yok. Ben doğru bir şey mi yaptım? Yoksa çok mu küçük oldu bu? Biraz daha... Yo, o ortasını alıyorum işte. Şu yeşil kısmını. Ama eline dikkat et, olur mu kuzum? Tamam. Sen bana sorduğunda kendi kendime düşündüm. Can olduğundan beri düzenli olarak yapabildiğim herhangi bir şey yok. Zaten hevesim de yok şu ara. Kafam çoğunlukla orada olmak istiyorum yani. O yüzden hobim bu ara Caniko Bey ile takılmak sadece. Caniko Bey şu an kaç oldu? 21 aylık oldu. Müthiş. Evet. Çok en tatlı zaman. Gerçekten öyle. 2-3 ay sonra 2 yaşına giriyor oğlum. Çok güzel. 3'ten sonra konuşalım. Konuşalım değil mi? Bir daha konuşalım. Seninki şu an kaç? 3 mü? 4,2. Ha 4 değil mi? Evet. Ya ben geçenlerde Sinem'le ikisini bir markette gördüm. O kadar tatlılardı ki. O kadar tatlı olamazlar. Maalesef çok tatlılardı. Ve Sinem'in şunu dediğini hatırlıyorum. Bir şey sordu. Oğlum çünkü benim seni buraya getirmemem gerekiyordu. Hata ettim gibi şeyler söylüyordu ve o kadar komiklerdi ki. Çünkü şöyle şeyler yaşıyoruz. Biz alışveriş yaparken Kaan sadece adama gidip merhaba benim adım Kaan, 4 yaşındayım. Şaka Senin adın ne? yapıyorsun. Mükemmel ya. Bu mükemmel ama şu değil. Bak baba, annemin süt elinin aynısı. Şimdi ben buna cevap veremem, anlatabiliyor muyum yani? Bizim Ama tatlı verirsin ya Sarp. Evet oğlum, ne tesadüf. Annenin çamaşırıyla aynı. Bu kadar. Bu Öyle benim- değil mi? Öyle ama benim aklım buna etmiyor.
Yeter. Sen duygusal zekası aşırı yüksek bir adamsın. Çok yeter. Bana aptal dememek için kurulan en güzel Saçmalama. cümlelerden biri, en Asla. onore edilen. Samimi söylüyorum, sen şahane bir oyuncu olduğu için Ya. duygusal zekası harika bir adamsın. Bu öylesine bir laf değil. Peki ama aklıma işte o sırada o gelmiyor. Sadece yüzümü kapatmak aklıma geldi. Kapattım. Ya ben şuna inanıyorum. Bir bilgiyle doğuyorlar ve %100 katılıyorum. onu unutuyoruz biz. Ben bu ara sürekli Can'a yeni güncelleme geldi bu gecede diyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama yani bu. Gerçekten bilmiyorum. Kendileri yapıyorlar. Bana dün Kesinlikle. sıcaktan kavruluyor burası mesela. Ben de altımda şortum, üzerimde bir şey yok ve verandada oturuyorum. İçeriden geldi ve sadece şey dedi. Niye böyle takılıyorsun sen? Ya şaka yapıyorsun. Ve takılıyorsun kelimesini ne benden ne annesinden öğrendi yani. Ama siz birbirinizle konuşuyorsunuz ve işte Sünger çekiyor. Neyse ki ayrıca benden çok annesine çektiğini düşünüyorum. Ya. Ben öyle düşünüyorum. Ya benzerlik konusunda net annesine benziyor, ilk annesine benziyor. Evet, Sinem'e çok benziyor. Çok. Doğru. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ben domateslerin kabuklarını soyarak yapmayı seviyorum. Şu anda da soğanları Ben onu dilimliyorum. gördüm bu şunda da. Ben de Onu yapamazsın, zorlanırsın. Yanlış anlama. Yumurta bile kıramıyorum dedin diye söylüyorum. Ben bu challenge'a girerim. Tamam ama dikkat et, olur mu? Tamam. Yemek yapmak mesela senin oyunculuğuna bir katkısı var mı yoksa oyunculukta çok yoruluyorum Sarp ve eve gelip yemek yaptığım zaman bu beni dinlendiriyor gibi bir şey mi? İlk akla geleni söyleyeceğim. Bu tip şeyler çekerken çok büyük avantajı oluyor tabii ki. Evet. Öncelikle. Ama dediğin tarafı da var. Bir kafa dağıtma. Kesinlikle var. Kafamı dağıtmak istediğimde, durmak istediğimde, bir şey düşünüyorsam ona tam anlamıyla vakit ayırmak istediğimde. Çünkü yemeği yapıyorum, bildiğim bir şey yaptığım için yeni bir şey yapmıyorsam zaten sadece o içinde bulunduğum durumun muhakemesini yapıyorum. Mesela son yaptığım işlerden birisi Masumlar Apartmanı'nda. Evet, müthiş bir iş. Çok teşekkürler. Çağrı Lostuvalı. Evet. O da senden hep çok gözleri parlayarak bahseder gerçekten de. Ben de onu çok seviyorum, evet. Neyse, bir sahne çekiyoruz. Helva yapılacak ve helvayı kim yapıyor? Safiye. Evet. Ve dedim ki arkadaşlar açılın. Ben doktorum. Bütün malzemeleri sanat grubumuz, mükemmel bir sanat grubumuz vardı. Ya, ekipteki herkes harikaydı. Neyse, bütün malzemeleri hazırlamışlar. Ben tabii orada bambaşka bir yerdeyim. Hocam dedim, bravo sana, hem de yani koparmadan. Helal olsun sana arkadaşım. ederim. İsteyince Kesin, yapıyorsun. özür dilerim. Rica ederim. Bu hak ediyordu burayı. Başladık yapmaya. Evet. Hoca işte şunu şöyle yapalım mı diyor, ama hocam şimdi onun sırası değil, ne olur önce şunu yapalım ondan sonra bunu yapalım. Evet. Canım benim, o da o kadar tatlıdır ki tamam Ezgi'cim öyle yapalım o zaman diyor. Aralarda alacağı detayları alıyor mu? Ben bildiğin helvaya odaklanmışım. Laflarımı ezberlemişim, helvamı yapıyorum sadece. Helvam bitti. Bütün ekibe helvamı dağıttım. Yani o sahne olarak değil, o helva yenmeliydi benim için kesinlikle. Ne yemek yapıyorsam olabildiğince, yani %80-90 o yemeği yapmaya çalıştım mesela. Avantajı bu olabilir. Bir de el yatkınlığı oluyor tabii ki. Ben bir şef değilim ama hiç yemek yapmayan bir insanla elim aynı değil yani. Gayet bıçak tutabilirim. Tabii, yemeği yok, yapabilirim. görüyorum. Yani o başka bir şey oluyor. Avantaja dönüyor aslında. Peki benzettiğin bir şey var mı yemek yapmakla oynamak arasında? Ya ben mesela şeyi şöyle tanımlayabilirim, örnek olsun diye söylüyorum. Bir şey izlerken, çok iyi bir oyuncu izlerken özellikle ben hep şey derim. Adam çok iyi baharatlamış. Yani yemek zaten yapmış yemeği. Evet. Ama ekstra kimsenin yapmadığı öyle bir baharat koymuş ki içine. İmzası oluyor o da onun. İşte o da onun imzası oluyor. Haklısın. Ya bu belki balığın üzerine de defne yaprağı koymak olabilir. Haklısın. Ben oyunculukta farkı yaratan şeylerden birinin de bu olduğuna inanıyorum. %100 katılıyorum sana. Kesinlikle. Bence oyunculukta da, ama bu oynarsa rol böyle olur deniliyor aslında. Aynen. Şimdi önce soğanlarımı doğramamın sebebi, soğanlarımı çok uzun pişiririm. O yüzden de evet, ocağımızı Bunun bir açacağım. sebebi var mı? Zeytinyağlarıma ekstra şeker koymuyorum artık. Çünkü onu Neye baktın? karamelize yaparak kamerayı kapatmak istemedim. O yüzden. Kapatma zaten. Kamerayı niye kapatmışsın? Hayır, senin böyle önüne geçip ikimizi de, kendim de görüneyim dedim. 4'te 3 hocam. Şekerlendiğinde çok lezzetli oluyor. Neredeyse karamelize yapıyorum. O yüzden de uzun pişiriyorum. Anlaşıldı. Evet efendim. Zeytinyağımı göz kararı koyuyorum Evet. ve soğanlarımı atıyorum. Mesela ben de bazı replikleri göz kararı ezberliyorum.
Ben de onu yapıyorum biliyor musun? Söylediği şeyi anlıyorum. Evet. Evet. Orada yazan şey bazen ağza oturmuyor. Başkası söylese olan şey sende olmuyor bazen. Olmuyor. Evet. Aynen öyle. Bir domatesim kaldı. Bunu da yıkarım şimdi. Bu arada soğanlarımız kavruluyor. Madem izliyorsunuz yemek tarifini de söylemiş oluyor. Yemek tarifinde lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar Ezgi'nin yaptığı yemeği... kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Evet lütfen. Bıyıklarım terledi, çok özür dileyerek bıyıklarım sildim. Benim bıyıklarımdır ya, geliyor. Bunu son zamanlarda her zamankinden 1000 kat fazla özlediğimi fark ettim. Kusura bakmayın, şöyle koyacağım, peçeteme ihtiyacım olacak. istersen affederiz. Atma! Bana bir iş daha ver. Başka hiç kalmadı. Hepsini üst üste koyacağım, ocak kısacağım ve artık pişecek. Ben hayatımda ilk defa yemek yapmaktan keyif alıyorum şu anda. Gerçekten mi? Yemin ederim ya, kendi başıma evde karıma yemek yaparken de çok, bir tek onu hatırlıyorum zaten. Yaptığım yemek işte o pandemi dönemi, eve kapandığımız ve ekmeği bile kendimiz Herkesin yaptığımız. kendini geliştirdiği, mutfağı bilmeyenin mutfağı öğrendiği dönem. Aynen öyle. Yemek yapıyor ama ortalık temizlemek falan. Ay sağ ol, eline sağlık. Şimdi ona geliyordum. Şöyle kabasını alıyorum ben zaten. Aynen. Önce kabaya alayım, ıslak bezle üstünden geçiririz. Ver kuzum. Ay bıçakları elden ele yapma, dur. Kavga etmeyin. Hay Allah'ım, ben seninle kavga edemem. Yine de. Edemem. Senin gibi biriyle kavga eden biri varsa da Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ya herkesin gıcık tarafları da var yani Olabilir, benim de onlarca. var. Ama birinin gıcık tarafı var diye bu onunla kavga edeceksin anlamına gelmiyor. Evet orası yani. öyle, doğru söylüyorsun. Her türlü ilişkiyi kıymetli buluyorum. O bağları koparmak benim için çok zor oluyor mesela, kolay olmuyor. Hayal kırıklığı çok üzücü bir şey. Evet ya, aynen öyle. Eğer öyle bir kopuş oluyorsa onu sindirebilmem çok uzun zamanımı alıyor maalesef. Yani o böyle uzunca bir yaz süreci aslında bütünüyle, evet. Ayrılmayı asla bilen biri olmadım. Yani bizim ailede ayrılmayan yok. Yani anam, babam, ablam Evet. çok ayrıldı. Ablam fena halde ayrıldı yani. Evet. Buna böyle evet. Anladım yani. Evet. Ne diyeyim şimdi Sarp? O yüzden ayrılık aslında ailede geleneksel bir hal aldı bizde yani. O yüzden ben evlenmekten çok korkuyordum. Anladım. Ve Sinem'le bu konu konuşulurken mesela evlilik konusu sevgili olduğumuz zaman konuşulduğunda hemen defans yapıyordum yani. Ve bir gün dedim ki Sinem, gerçekten hayatında evlilik gibi bir fikir varsa, bir istek, bir arzu varsa ben o adam değilim yani. Ve evlenmeyi de hayatım boyunca düşünmüyorum dediğim sene evlendik biz. Ya Beni de tanı işte, böyle dediğin arkasında duran. evet, lafının eri bir insansın be. Hem ne yani. İnsanın kendini de belki sıfırdan inşa etmesi gerekiyor ya bazı zaman. Evet. Belki toplumsal olarak da bunu yapmamız gerekecek. Köy enstitülerinin kurulma sebebi gibi yani. Belki de. Bunun gibi bir şeyle belki olacak. O neyle olacak bilmiyorum ama ben oğluma iyi bir dünya bırakmaya dair umudum olduğu için doğmasını istedim. Yoksa çocuk sahibi kelimesini hiç sevmiyorum ama bir aile olmak çok bencilce bir şey. Bir çiftin sadece... çocuk yapalım. Evet. Neydi? Kafernaum mu? Neydi filmin adı? Kefernaum. Kefernaum. Dava açıyor ailesine. Beni neden doğru? Annemden babamdan şikayetçiyim Evet. diyor, evet. Ne kadar, ne etkileyici. Ay ne ağladım ben o filmde, Allah'ım ya. Altı yandı mı yoksa? Bir şey söyleyeceğim. Mesela pırasanın altı yanmışı makbuldür, bilir misin? Hay Allah ya. Altı açık diye ya. Çok kısık olmalıydı. Sıcak su koyayım birazcık. Annem pırasanın dibini yakar bilerek. Gerçekten mi? Yani bu şey değil, ah yandı değil yani. İnanılmaz bir lezzet katar. Benim kendi ocağım tabii olmadığı için ben çünkü gerçekten o kadar kısıkta pişiriyorum ki. Çok güzel kokuyor ama. Yani Yok nesi tüy ya? hayır. Hayatımda hiç barbunya yakmadım biliyor musun? Çok zoruma gitti. Programda daha pişmesi gerekiyor. Heh, yok birazcık daha. Ah çok, ah be, ah işte bu. 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 Evet. Aradığımız kıvam bu. Ulan ilk defa barbunya yaktım. Sevgili seyirciler, altı biraz tutmuş barbunyam. Oyunculuk öğretilebilen bir şey değil, öğrenilebilen bir şey. Evet doğru söylüyorsun. Sen- Senin potansiyelinle Evet, alakalı. seninle ilgili bir şey. Doğru. Nasıl bakıyorsun, nasıl anlıyorsun? Yani ya oyuncu oluyorsun
ya taklitçi oluyorsun yani doğru başka oyuncuları taklit eden biri oluyorsun. Evet, izlediklerini, Çok fazla ben görüyorum yani dizi izleyip oyuncu olan. evet, bunu ben de yaparım diyen Evet. ve yapan. Evet. Gene Müşfik Hoca'nın bir lafı, sahnede öyle bir oynayacaksın ki izleyen seyirci diyecek ki ne var lan bunu ben de yaparım. Evet, o kadar da basit görünecek değil mi? O kadar basit görünecek ama işte öyle değil. O kadar basit değil yani. Evet. Ya oyunculuk çok acayip mevzu. Bana niye hobin yok diyorlar. Yani nasıl olsun? Yani 24 saatimi geçirdiğim bir işe sahibim. Evet. Yani hangi hobiyle uğraşacağım ben yani? Ama şart ya Sarp. Yemek yapmak olabilir. Yani zahmetli bir tarafı var ama günün sonunda karnımı doyuracağım için olabilir. Zoruma yani. gitti. Bekleyin 2 dakika bakıp geleceğim. Tamam hadi bak. Gelmese miydi? Biraz olmaya başlamış. Fena değil, kokusu da güzel. Tamamdır. İyi gidiyor şu anda. Tuzunu eklesem mi? Ekleyeyim. Daha çok domates koyabilirmişim. 6 tane domates koydum ama 10 olurmuş yani. Ezgi'nin barbunyasını acayip merak ediyorum. Barbunya çok sevdiğim bir yemek. O yüzden çok hakkında konuşabileceğim, iyi olmuş, kötü olmuş diyebileceğim bir yemek. Kayınvalidem muhteşem yapar. Ondan iyi yaparsa evde sorun yaşarım. Ondan kötü yaparsa Ezgi'ye bunu söylemek zorundayım çünkü yalan söyleyemem. O zaman da belki burada sorun yaşarım. Yani kendi kendimi bok gibi bir şeyin içine soktum. Ve sürekli yemeğin başında durmalıyım. Oraya da gitmemeliydim aslında. Hep dönüp dönüp karıştırırım çünkü mutfakta yemek bitene kadar çıkmam. Yaklaşık 4 dakika falan oldu ve hala gelmediler. Demek ki bir sorun var. Demek ki evde rahat edeceğim. Sarp'cığım sağ olsun şefler başka tencereyi almışlar. Ne oluyor o zaman? Kokusu sinmesin diye. Ha. Alt tarafı hiç almadan gayet kurtarılmış ve iyi durumda olan bir barbunyam var. Niye bu kadar Üzüldüm. Bilmiyorum hiç yemeğim yanmamıştı. Hayır yanlış yemek değil. Ben yanmış barbunya daha önce yemedim ama Ha. Ne bileyim. çok saçma bir örnek vereceğim. İsli viski çok seviyorum. Tadını çok seviyorum. Evet. O yüzden de annemin mesela işte pırasasının Yakması, bilerek değil mi? dibini yakmasını çok seviyorum. Evet. Belki de barbunyanın da dibinin yanması gerekiyordu. Ne bileyim belki de ya. bunu keşfedecektik. Hiç yapmadığım bir şey olunca, kontrolümün dışında bir şey olunca sinir oldu. Ben itiraf ediyorum. İnanılmaz keyif aldım. Ay ben de öyle Bir Sarp. kere burası biz neredeyiz şu anda? Burası arada meyhane. Ya çok heyecanlıyım. Valla ben de biraz heyecanlıyım Sarp. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şeflerim beni kurtarmış tencereyi değiştirerek. Hiç yanmış bir durum olmadı. Yani artık şuna takılma ne olur. Tamam takılmayacağım tamam. Bakalım nasıl bulacaksınız? Hiç Allah. tadına bile bakmadan size yediriyorum ama dur bakalım. Dur sen bak önce ama ben sen bakmayayım ki sen şimdi belli edersin bir şeyleri. Çok şükür kötü olmamış ya. Ben sevdim. Tamam. Rezil olmadım galiba. Muhteşem. Gerçekten mi? Muhteşem olmuş. Sarp ne kadar basit bir şey yaptığımı gördün ama değil mi? Basit ama ben yapamam. Yaparsın Sarp'cığım ya. Sadece üşeniyorsun ve o sorumluluğu almak istemiyorsun. Seni azıcık tanıdım Ben galiba. üşengeç biri değilim ama. O sorumluluk seni geriyor mu? İstemiyor musun? Yani uğraşacağım mı diyorsun? Mesela Anlamadım ama. Bu soru da benim kafamda çok karışıktır. Yapmak istemediğim şeyi yapmıyorum. Atatürk filmini çekerken bunu aklıma geldi diye anlatıyorum. Konuyla ve yemekle hiçbir ilgisi yok. Ben Enver Paşa'yı oynadım ve işte tıraş oldum, peruk takıldı, kostüm giydirildi. Sete çıktım. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin. Mehmet Ada Öztekin hem çok sevdiğim bir yönetmen çünkü oyunculuk bilen bir yönetmen. Yani şimdi ben Mehmet Ada Öztekin'e de bir şey oyna desem bir oyuncu başarısı bekleyemem. Ama bir oyuncuyu eleştir desem Onlarca şey söyleyebilir. çok doğru şeyler söyler. Ve gittim reji çadırına. Evet. Çıktım Mehmet Akas'ta dedim ki nasıl? Harika dedi bence. Yani Sarp gibi miyim hala dedim yoksa artık başka biri gibi görünüyor muyum? Evet. Sarp'la alakası yok. Bambaşka biri oldun Harika. dedi ya. O zaman dedim niye Atatürk'ü ben oynamadım? Niye mi gülüyorsun? Bu haklı bir soru aslında. Çünkü o zaman burnuna da bir şey yapmaya gerek yok. Benim burnum Atatürk'ün burnuna çok benziyor. Bak.
Sen çok tatlısın. İnanarak bunları anlatıyor olman beni güldürüyor. Yoksa içerikle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ben bütün samimiyetimle inanarak söylüyorum ben. Aras da iyi oynadı. Canım Aras'ım. Mükemmeldi bence. Çok güzeldi. Yorumlar da çok güzeldi. Evet, aynen öyle. Bir noktada bu yayını kapatmam gerekiyor. Kapat hadi. Kapandı. Sizi seviyoruz.